Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mini patatesli pideler hazırladım. Onun tarifini vereceğim. Hamurumuzu yoğurarak tarifimize başlayalım. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su ekliyorum. 1 su bardağı ılık süt. 1 paket instant maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimdir arkadaşlar. Yani klasik su bardağı. Bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum çırpma teliyle. Ve tekrar 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemeleri eklemeye devam ediyorum. 2 tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarılarını üzerine süreceğiz. Şöyle bir tur daha karıştırdıktan sonra ununu ekleyeceğim. Toplamda 6 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Unun markasına göre ölçülerde değişiklik olabiliyor. 6-6,5 su bardağı un yeterli gelir. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve ilk önce çırpma teliyle karıştırdıktan sonra un ekledikçe hamurumu tekrar elle yoğurmaya devam edeceğim. Unumuzu mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Eğer hamurunuz çok yumuşak olursa yarım su bardağı daha un ekleyebilirsiniz. Başta da söylediğim gibi markadan markaya ölçülerde değişiklik olabiliyor çünkü. Şimdi artık hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ve unları tamamen topladıktan sonra bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Kesinlikle un eklemiyoruz artık. Ölçümüzün dışına taşmıyoruz. Burada elimizi sıvı yağ batırarak hamurumuzu güzelce yoğuralım. Sıvı yağ batırdığımız zaman daha kolay yoğruluyor. Yapışma olmuyor arkadaşlar. İyice güzelce pürüzsüz hale gelene kadar yoğuralım. 5-6 dakika kadar elimi sıvı yağ batırarak hamurumu yoğurdum. Ve üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum bir kenarda mayalanırken pidelerimin iç dolgusu olan patatesleri hazırlıyorum. Orta boy 7 tane patatesi suda haşladım arkadaşlar. Patatesler tamamen yumuşadıktan sonra yani haşlandıktan sonra aldım. Ve kabuklarını soydum. Şimdi genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Patatesleri soğutmadan bu işlemi yapalım arkadaşlar. İçerisine kaşar peynir de ekleyeceğimiz için sıcak olursa daha iyi olur. Ve güzelce eziyorum bütün patatesleri. Patatesleri ezmek için böyle bir aparat almıştım. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bardakla veya çatalla da ezebilirsiniz. Pütürsüz olması yeterli olacaktır. Patatesleri ezdikten sonra yaklaşık 100 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Ve bir kaşık yardımı ile kaşar peynir ve patates iyice özleşene kadar karıştırıyorum. Ve patateslerin üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. İsterseniz bu aşamada baharat da ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Tuzunu da iyice karıştırdıktan sonra patates dolgumuz hazır. Bir kenara alıyorum. Şimdi hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Bir hamur kartıyla hamurumun içerisinde biriken havayı aldım bu şekilde. Ve bezelemeye geçiyorum. Elimi sıvı yağ batırıyorum ve bezeleri yapmaya başlıyorum. Toplamda 12 tane beze çıkardım arkadaşlar.
ortalama bir mandalina büyüklüğünde bezeler elde ettim. Hamurumuz oldukça yumuşak olduğu için ele yapışma olabilir arkadaşlar. Bu yüzden rahat çalışabilmek için elimizi mutlaka sıvı yağ batırarak yapalım bezeleri. Bezelerimin hepsini hazırladım. Toplamda 12 tane beze oldu. Şimdi tekrar elimi sıvı yağ batırarak ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum elimle. Gördüğünüz gibi kolayca açılıyor. Hepsini bu şekilde açacağım. Pidelerim öyle yumuşak ve öyle lezzetli oldu ki arkadaşlar, mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapılışı çok kolay, gördüğünüz gibi. Hiç zor bir tarafı yok ve hepimizin evinde bulunan malzemelerle yapılıyor. Ben patatesli olarak yaptım ama isterseniz siz damak tadınıza göre başka iç harçlar ekleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi hamurlarımın hepsini açtım, gördüğünüz gibi. İçerisine daha önceden hazırladığımız patatesli harçtan bu şekilde yuvarlayıp yerleştiriyorum. Hazırladığım patatesli iç malzemesi tam hamurlarıma ayarlı geldi arkadaşlar. Bezelerimin sayısına göre yuvarlayarak hazırladım. Ve hamurların patateslerini de yerleştirdikten sonra uç kısımlarını bu şekilde tutarak ortada birleştiriyorum. Ve bu kısmı iyice yapıştırıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar elimle şöyle bir yuvarlıyorum, iyice alt kısmının yapışması için. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Hamurların bu uçlarını birleştirdiğimiz kısmı iyice yapıştıralım arkadaşlar. Sonra beze yapıyor gibi bu şekilde yuvarlayarak iyice kapatalım. Sonrasında açılma olmaması için. Pidelerimizin yapılışı oldukça kolay ve zevkli. Sonuçta mükemmel oluyor gerçekten de. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu pideleri gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çünkü gerçekten sonuç harika oluyor. Çok lezzetli ve yumuşacık pideler elde edeceksiniz. Hamurları bu şekilde kapattım arkadaşlar. Şimdi pidemin şeklini vereceğim. Elimle tekrar açıyorum biraz daha hamurları. Avuç içi büyüklüğünde açmamız yeterlidir. Ve açtıktan sonra tekrar elimin kenarı ile bu şekilde bastırarak izler çıkartıyorum. Şöyle yakından tekrar göstereyim nasıl yaptığımı. Elimle biraz açıyorum hamuru. Çok fazla inceltmeyelim. Ve tekrar elimin kenarı ile bu şekilde bastırarak şekil veriyorum. Hamurlarımızı tekrar elimizle açarken çok fazla inceltmemeye dikkat edelim arkadaşlar. Aksi takdirde yırtılmalar olabilir. İçerisindeki patates dolgusu dışına taşabilir. Pidelerimin şekil verme aşaması da bu kadar arkadaşlar. Hepsini yaptım. Şu anda sonuncuyu da yapıyorum. Şeklini verdikten sonra tepsiye alıp pişirmeye geçeceğim. Şu anda bile pidelerimiz pofidik pofidik görünüyor, gördüğünüz gibi. Pişince daha da yumuşacık ve fosur fosur olacaklar. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum pideleri. Yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Karıştırdım arkadaşlar. Üzeri daha parlak görünüyor bu şekilde. Hepsinin üzerine yumurta sarısı sürüyorum.
Ve yumurta sarılarını sürdükten sonra susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Ben diğer tepsiye de çörek otu serptim. Ya da sade olarak da pişirebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pidelerimi pişirmeye gönderiyorum. İlk pidelerimiz pişti. Şimdi fırından aldım. Bakın çok güzel görünüyorlar. Bir 25 dakika kadar fırında kaldı arkadaşlar. 25 dakikada pişti. Nasıl yumuşak olduğunu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok sıcak olmasına rağmen pamuk gibiler. Altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Gerçekten sonuç mükemmel oldu. Yumuşacık, pufur pufur. Harika pideler yaptık. Kahvaltı sofralarınız için, okula giden çocuklarınız için, misafirleriniz için yapabileceğiniz mükemmel bir lezzet. Tarifimi birebir uygulayarak bu muhteşem pideleri sizler de yapabilirsiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada pidemin iç kısmı da bu şekilde. Elimle bölerek göstermek istedim sizlere. Diğer tepsimizi de fırından aldım. O pidelerin üzerine de çörek otu serpmiştim arkadaşlar. Bakın hala sıcak olmasına rağmen bunlar da yine yumuşacık oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.